Belki popüler dizi The Leftovers'ı izlemişsinizdir. Hani dünya nüfusunun bir kısmı tam 140 milyon insan bir anda puf diye yok oluyordu. Bu olay geride kalanlar için tabii ki akıl almaz bir trajediydi. 140 milyon. Kulağa gerçekten devasa bir rakam gibi geliyor değil mi? Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu sayı o zamanki dünya nüfusunun sadece %2'siydi. Sadece %2'lik bir kayıp bile dünyayı kaosa sürüklemeye yetmişti. Şimdi gelin bu düşünceyi bir adım daha ileri taşıyalım. %2'miz değil de hepimiz. Yani 8 milyar insanın tamamı bir anda ortadan kaybolsaydı, acaba gezegenimiz bizim yokluğumuzda nasıl bir yer olurdu? Dünyada yaşanacak ilk ve en çarpıcı değişiklik kesinlikle bu olurdu. Sessizlik. Şöyle bir düşünün. Motorların gürültüsü, fabrikaların uğultusu, şehirlerin o bitmek bilmeyen kakofonisi hepsinin bir anda bıçak gibi kesildiğini hayal edin. Gezegeni neredeyse duyulabilen derin bir sessizlik kaplardı. Peki bu büyük ve ani sessizliğin ardında neler yaşanırdı? Geride bıraktığımız dünya için ilk anlar, ilk günler nasıl geçerdi? İşin en acı tarafı, yokluğumuzun ilk kurbanları bize en çok güvenenler olurdu. Evlerimizdeki can dostlarımız, çiftliklerdeki hayvanlar, hepsi kapalı kapılar ardında çaresizce bir krizin ortasında kalırdı. Birçoğu için bu mücadele ne yazık ki çok kısa sürerdi. Bizim gidişimiz adeta bir domino etkisini tetiklerdi. Kurduğumuz bütün sistemler birbiri ardına çökmeye başlardı. Gelin şimdi ilk saatlerden itibaren bu çöküşün nasıl ilerleyeceğine bir göz atalım. Her şey o kadar hızlı olurdu ki, birkaç saat içinde elektrikler kesilir, şehirler zifiri karanlığa gömülürdü. Birkaç gün sonra ise su şebekeleri iflas eder, borular patlar, binaların temelleri çürümeye başlardı. Çok geçmeden de evlerimiz doğanın ilk istilacıları olan küf ve böceklerin yuvası haline gelirdi. Ama bu karanlığın içinde büyüleyici bir şey de olurdu. Işık kirliliği diye bir şey kalmazdı. Milyonlarca, hatta milyarlarca yıl sonra bile en büyük metropollerin kalbinden Samanyolu'nu tüm görkemiyle izlemek mümkün olurdu. Yeryüzünün ışıkları söner, gökyüzünün ışıkları açılırdı. Peki ya aklımızdaki o büyük soru, nükleer santraller ne olacak? Hani filmlerdeki gibi her yer patlar mıydı? Şaşırtıcı ama cevap, hayır. Günümüzdeki reaktörler insan olmasa bile kendi başlarına güvenli kalacak şekilde tasarlanmış durumda. Yani arıza emniyet sistemleri sayesinde bir sorun olduğunda kendilerini otomatik olarak kapatırlardı. Şimdi zamanda biraz ileri atlayalım. Mesela 10 yıl sonrasına gidelim. Bu noktada doğa artık sadece boşlukları doldurmakla kalmıyor, bizden geriye kalan her şeyi aktif olarak geri alıyor. Sadece 10 yıl. Asfaltın çatlaklarından ağaçlar fışkırır, otoyollar yeşil tünellere dönerdi. Gökdelenler sarmaşıkların tırmanması için devasa duvarlar haline gelirdi. Bizim kurduğumuz beton ormanlar kelimenin tam anlamıyla gerçek birer ormana dönüşmeye başlardı. Şehirler yeşeriyor, doğa geri dönüyor. Peki bu yeni ekosistemde hayvanlar ne yapardı? Onların dünyası nasıl bir yere dönüşürdü? Bu yeni dünyada kazananlar ve kaybedenler olurdu. Vahşi hayvanlar için sınırlar kalkar, bizim terk ettiğimiz yerler onların oyun alanı haline gelirdi. Ama evcilleştirdiğimiz hayvanlar için durum çok daha farklıydı. Bu özgürlük onlar için aynı zamanda acımasız bir hayatta kalma mücadelesi demekti. Artık hem avcı hem de av olacaklardı. İşte bütün bu düşünce deneyi bize insanlığın mirası hakkında çok önemli bir şey gösteriyor. Madalyonun iki yüzü gibi. Hem inanılmaz bir yaratıcıyız hem de bir o kadar yıkıcı. Mesela şu muza bir bakalım. Soldaki doğanın orijinal hali, küçük, sert, tohum dolu. Sağdaki ise bizim marketten aldığımız tatlı, çekirdeksiz muz. Bu tamamen bir insan tasarımı. Aklımızı kullanarak doğayı nasıl şekillendirdiğimizin en lezzetli kanıtı belki de. Evet tabii bir de madalyonun o karanlık yüzü var, bardağın boş tarafı. Gürültümüz, kirliliğimiz, yok ettiğimiz yaşam alanları, gezegene verdiğimiz zararlar da maalesef ortada. Ama gelin bardağın dolu tarafına bakalım. Aklımızı kullanarak nesli tükenmekte olan pek çok türü kurtardık. Gezegene yepyeni bir biyoçeşitlilik kattık. Ve belki de hepsinden önemlisi, evrende kendi varlığını sorgulayan, ben kimim diye soran tek bilinci yarattık. Peki en sonunda bizden geriye ne kalırdı? Milyonlarca yıl sonra eğer bu gezegende başka bir akıllı yaşam formu ortaya çıkarsa bizim kalıntılarımıza bakıp ne düşünürdü acaba? Tıpkı bizim bugün Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarına bakıp onların hikayesini anlamaya çalışmamız gibi, belki onlar da bizim boş gökdelenlerimizin arasında gezip
Bu kadar gelişmişler ama neden başaramamışlar diye soracaklardı. Peki, geride bıraktığımız bu izler bizim hikayemizi nasıl anlatırdı? Bu gezegeni güzelleştiren yaratıcılar mı yoksa onu tüketen birer veba mı? Belki de cevap henüz yazılmamış olan kendi hikayemizde, yani bizim ellerimizde gizlidir.